Merhabalar. Bugünkü programımızda bu arabamızı restore edeceğiz. Bu arabamız bayağı yıpranmış. Bununla oynayan arkadaşımız bayağı arabamızı yıpratmış. Daha hiç sökmeden tamamen bir boyaya ihtiyacı olduğunu, hatta lastiklerinin bile boyanması gerektiğini anlayabiliyorum. Camımızda bir takım aksaklıklar var. Bu aşamada belki camları da sanki film çekilmiş gibi siyaha boyamayı düşünebiliriz. Krom olan bölgeler bayağı yıpranmış, boyası gitmiş durumda. Bugünkü arabamız kısacası biraz bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Hadi başlayalım. Her zamanki gibi 2 mm, 2,5 mm ve daha büyük ucumuzda söküm gerçekleştireceğiz. Matkabıma 2 mm ucumu takıyorum. Bu araba anladığımız kadarıyla çok uzun süre hizmet etmiş. Biz de onu yeniden hayata döndürüp rahat etmesini sağlayacağız. Yine tabii bu ucu uyguladıktan sonra küçük bir tornavida yardımıyla son tutunan parçaları zayıflatacağım. Şimdi açabilmek için biraz da tornavidayla zorlayacağım. Bu kadar hor kullanılmasına rağmen biraz dayanıklı çıktı. Evet, aracımızı açtık. Gördüğünüz gibi aslında alt plastiğinin burasında bir pil yuvası varmış daha önce. Fakat o kaybolmuş. İçinde de aslında küçük bir led lambası var. Bu led lambayı biz buradan alacağız tabii ki. Lastiklerimiz boya istiyor. Biraz temizlik, biraz da boya istiyor. Sanırım halıda çok gezmiş bu araba. Bir de camlarımıza bakalım. Cam parçalarımız, daha doğrusu şeffaf parçalarımız güzel bir temizlik istiyor. Bir de kendi camına bakalım. Cam olarak kullanılan parçasına bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça yıpranmış durumda. Parlatmayı ve temizlemeyi deneyeceğim. Bu çatlağı kurtarabilirsek kurtaracağız ki pek kurtarabilirmişiz gibi gelmiyor bana. Kurtaramazsak maalesef camımızı komple siyaha boyayacağım ki biraz daha güzel gözüksün. Motor bölümümüzü normalde plastik, gri bir plastik olarak bırakmışlar, ancak ben bunu da biraz renklendirmeyi düşünüyorum. Kaportamız maalesef komple boyanacak. Rengine henüz karar vermiş değilim. Kaportamızı şimdi görmüş olduğunuz boya sökücü jelle boyalarından kurtaracağız. Bu noktada sizi uyarmak istediğim birkaç konu var. Özellikle boya sökücümüzü kullanırken şuna benzer kalın bulaşık eldiveni, ağır işlerde çalışan insanların kullandığı iş eldivenlerinden kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi işlemimize başlayalım. Öncelikle elimde görmüş olduğunuz gibi plastik bir yoğurt kabı, kullanılmayan saklama kabı ya da cam bir kap, çok derin olmayan bir kap bulmanız gerekiyor. Parçamızı, yani kaportamızı bunun içine koyuyoruz. Gözlüğümüzü takıyoruz. Sonra yavaşça jelimizi parçamızın üzerine güzelce döküyoruz. Çok fazla dökmenize gerek yok. Zaten boya üzerinde çok etkili bir jeldir. Evet. Zaten şu anda gördüğünüzü tahmin ediyorum. Şu anda kabarmaları, boyanın kabarmasını görüyor olmanız lazım.
Şöyle bir basit bir fırçayla boyaların kalkıp kalkmadığını kontrol edebiliriz. Boyalar zaten çok rahat bir şekilde çıkmaya başladı. Daha sonra bunu lavabomuzda bol suyla önce bir yıkayacağız. Üzerindeki boya sökücü maddeyi temizleyeceğiz. Kaportamızın tüm boyaları sökülmüş oldu. Evet. Boya kaldırma işleminden sonra yapmamız gereken şey metal parlatma işi. Şimdi arabamızın parlatma işlemini gerçekleştireceğiz. Parlatıcımızı ince bir tabaka halinde modelimize yayıyoruz. Parlatmaya başlıyorum. Yıkanmaya hazır. Arabamızın parlatma işlemi bittiğine göre artık vida deliklerini açabiliriz. Vida deliklerini açmadan önce de çıkarma işlemi sırasındaki çapakları temizleyeceğiz. Çapakları temizledikten sonra vida deliklerimizi açacağız. Vida dişlerimizi açacağız. Ondan sonra da arabamıza astar boya atacağız. Hemen çapaklarımızı temizleyelim. Çapaklarımızı kabaca temizledik. Biraz da ile düzeltme işlemi yapacağız. Hemen 2 milimetrelik ucumla delme işlemine başlıyorum. Elimiz yanmasın diye nemli bezimizle tutuyoruz. Şimdi 2,5 milimetrelik ucumuzla delme işlemimize devam edeceğiz. Evet, delme işlemimiz tamamlandı. Artık vida ivlerimizi açabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi biraz zorlandığı zaman tekrar çıkarıp, vida söker gibi çıkarıp hem deliğin içindeki çapakları hem yiv açma aletimizin çapaklarını temizlememiz gerekiyor. Bu deliğimizi hemen vida takarak kontrol edelim. Vida yivi açma işlemimiz tamamlanmış oldu. Şimdi aracımıza astar boyayı hazırlayıp astar boyasını atacağız. Aracımızı tiner ya da alkolle temizleyeceğiz. Ondan sonra da astar boya yapacağız. Şimdi astar boyamı hazırlayacağım. Arkasından da boyamı yapacağım.
Şimdi aracımızın diğer parçalarının bulaşık deterjanı ile temizliğini yapacağız. Daha önce belirtmiştik, bu arabamız açtığımız zaman fark ettik. Aslında bir LED'i varmış elektrikli. Biz bunu kullanmayacağız. Onun için bunu çıkartıp atıyoruz. Temizlik işlemimiz tamamlandı. Şimdi tüm parçalarımızı durulayacağız. Arabamızın astar boyası kurudu. Artık sarı boyasını hazırlayıp uygulayabiliriz. Öncelikle her zaman olduğu gibi kendime plastik bardaktan bir boya hazırlama kabı yapacağım. Yine boyamızı güzelce çalkalıyoruz. Bu kullandığımız boya su bazlı bir boya. Bu boyayı alkolle incelteceğiz. Boyamızın kurumasını beklerken aracımızın diğer parçalarını siyaha boyayacağız. Hatta şeffaf parçalarımızı da siyaha boyayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi parçamızda bir hasar var. Bu hasarı incelediğim zaman zımpara ya da parlatma işlemiyle gitmeyeceğini fark ettim. Bu yüzden camları siyah, yani sanki film cam çekilmiş gibi yapacağım. Ama bu arada bu siyahı motora da astar boya olsun diye atacağım. Motor bölümünü boya kuruduktan sonra tekrar gümüş griye boyayacağım. Aynı şekilde arkadaki motor için de siyah astar kullanacağım. Üstüne gümüş gri boya atacağım. Şimdi bu işlem için öncelikle boyamı hazırlamam gerekiyor. Boyamızdan bir miktar fırça ile kabımızı alıyoruz. Boyalarımız kurudu. Artık kasamızın detay boyalarını ve motorlarımızın gümüş grilerini boyayabiliriz. Bunun için önce motorumun olduğu bölümü alıyorum. Boyamı karıştırıyorum. Evet, bu motorumuzun boyası hazır. Şimdi diğer motorumuzu da boyayalım.
Biraz daha küçük bir fırçayla ızgaramı boyayacağım. Aracımızın gümüş gri renkli boyanacak yerleri bitti. Bu aşamadan sonra boyanın kurumasını bekleyeceğiz. Boya kuruduktan sonra sadece farlara beyaz boya yapacağız. O da kuruduktan sonra artık parlak verniğimizi atabiliriz. Detay boyalarımızın kurumasını beklerken lastiklerimize vernik atacağız. Bunun için de mat vernikten faydalanacağım. Lastiklerimizin vernik işlemini de tamamladık. Artık arabamıza parlak vernik atacağız. Daha sonra da toplayacağız artık. Şimdi arabamızın farlarını beyaza boyayacağız. Boyanın kurumasını beklerken şu alanları da siyaha boyamaya karar verdim. Onları da boyayacağız şimdi. Şurada iç tarafta kalan farlar çok ufak olduğu için onları kürdanla boyayacağım. Şimdi siyahla dediğim gibi yan tarafları boyayacağım. Siyah boya alıyorum. Havalandırma ızgaralarını siyah boyadık. Yalnız şu an aklıma geldi. Şu an fark ettim daha doğrusu. Şurada görmüş olduğunuz egzoz çıkışlarını da siyaha boyamaya karar verdim. Hemen hazır siyah boyam varken o işlemi de yapıyorum. Aracımızın detay boyama işlemlerini tamamlamış olduk böylece. Bundan sonra artık parlak verniğimizi atacağız. Parlak verniğimiz de kuruduktan sonra aracımızı toplayabiliriz. Tüm boyalarımız kuruduğuna göre artık vernik işlemine geçebiliriz. Öncelikle verniğimizi hazırlayalım. Ben bir şırınga yardımıyla 4'e 2 ölçek hazırlıyorum. Yani 4 ölçek vernik, 2 ölçek vernik sertleştirici. Sonra da içine selülozik tiner ekleyeceğim inceltmek için. Airbrush'ta uygulayabilmek adına. Selülozik tinerimi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Verniğimiz de kurudu. Artık arabamızı toplama vakti geldi. Arabamızı toplarken biraz dikkatli olmakta fayda var. Boyamız çizilmesin, yıpranmasın. Topladıktan sonra bir iki küçük detay boyası yapacağız. Mesela tamamını parlak verniğe boyadık. Plastik aksam şeklinde olan siyah bölgeleri mat vernikle bir tekrar boyayacağız.
Arabamızı topladık. Şuradaki siyah bölgelere mat vernik uygulayacağım. Ondan sonra motorumuza ve şu arkadaki motorumuza bazı küçük siyah yıkama işlemleri yapacağım. Mat verniğimiz burada. Hatta şimdi görüyorum. Egzoz kısımlarına da biraz yıkama işlemi uygulasak iyi olacak gibi. Washing dediğimiz işlemi uygulayacağız. Yıkama işlemini. Motorlara ve egzozlara uygulayacağız. Biraz kirlenmiş bir motor efekti yaratmaya çalışıyoruz burada. Hazır. Elimizdeymişken bari ön panele de yapalım. Sonra bu işlem bittikten sonra terebentin yardımıyla bunları biraz temizleyeceğiz. Ve sadece istediğimiz bölgelerde kirlenme varmış gibi gözükmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi şurada bir taşma var. Takılmayın. Onu çok hızlı bir şekilde temizleyebiliriz. Hemen bir kulak pamuğu alıyorum. Öncelikle onu temizlemek istiyorum. Çünkü boyamda izi kalsın istemiyorum. Şimdi kulak pamuğu yardımıyla temizliğimizi yapalım. Biraz önce terebentin dedim ama terebentin yerine beyaz ispirto da kullanabilirsiniz. Beyaz ispirtoyu biraz alıyorum pamuğuma. Daha sonra bir kağıt havluda fazlasını emdireceğim. Ondan sonra uygulamaya devam edeceğim. Şuradan başlayacağım. Kuru tarafıyla da fazlalıklarını alın. Sonra diğer egzoz. Bu egzoz mesela biraz fazla olmuş. Hemen onun fazlalıklarını temizliyorum. Arabamız artık raflarımızda sergilenmeye hazır. Sonraki program için özgüret@işarettv.com adresine restore edilmesini istediğiniz araçlarınızı göndermenizi rica edeceğim. Bunu gönderirken fotoğraf göndermeyi unutmayın. Yapacağımız değerlendirme sonucunda sizin arabanızı restore edebiliriz. Hatta Ankara'daysanız belki sizi stüdyomuzda konuk edebiliriz. Lütfen yazmaktan çekinmeyin. Sorularınız olursa da sorabilirsiniz bu arada. Sadece arabalarınızı restore ettirmek için mail atmanıza gerek yok. Sorularınız olursa onları da cevaplamak için elimden geleni yaparım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.